İstanbul, yüzyıllardır tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle büyüler. Bu kadim şehirde tarih boyunca süregelen bir rekabet, futbola yansıyarak efsanevi bir hale gelmiştir. Tam 115 yıl önce başlayan dev rekabet. Metin Oktay mütevazi de bir çocuk, konuşmasını bilen bir insan. Devrinde biri daha vardı, Lefter. Maçlara çıkarken en güzel formamızı giymeye çalışırız. Tıraşımız oluruz. Yani bizim için özel bir gündür derbiler. It's difficult to explain in words. You have to feel it, you have to see it. É uma coisa que eu nunca vi em futebol. Fener, Galata es diferente, se respira en la cidade. İnsanların gözünden ateş çıkıyordu. Ateş çıkıyordu, böyle hissettiriyordu onları sana. And you know everybody is always on fire for this game in Istanbul. Kapalı çarşının bile havası değişirdi. Because it was something amazing. Şimdiki altyapıdaki çocuklara da söylüyorum. Bizim bayram havasıdır, bayram günüdür. Kaybettiğiniz zaman belki bir hafta dışarı çıkamıyorsunuz. Fenerbahçe Galatasaray derbisi başka bir boyut. İstanbul tarih boyunca stratejik konumu ve kültürel zenginlikleri nedeniyle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Hem Asya hem de Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul, Bizans döneminde Konstantinopolis olarak biliniyordu. 1453 yılında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet çok istediği İstanbul'u fethettiğinde şehir büyük bir dönüm noktasına tanıklık etti. Fatih bütün herkes gibi almak istedi çünkü dünyanın en güzel, en parlak şehriydi. 1459'dan 60'tan itibaren İstanbul Osmanlı restorasyonu görmüştür. Kendine göre şekillenmiştir. Tam 470 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan etmesiyle birlikte İstanbul, ülkenin ve yakın coğrafyanın en önemli şehirlerinden biri olmaya devam etti. Bu şehir için herkes mücadele verdi. 115 yıl önce başlayan bir başka mücadele ise hala devam etmekte. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet, Türk futbolunun en köklü ve en tutkulu mücadelelerinden biri, hatta birincisi. Bu rekabet sadece iki büyük kulüp arasındaki bir maç değil, İstanbul'un kalbinde yaşanan bir mücadele, bir tutku ve kültürdür. Cumhuriyetten yaşça büyük ve pek çok savaş görmüş bu iki asırlık çınar, İstanbul'un iki ayrı yakasında hayat buldu. Beyoğlu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınır, geleneksel bir atmosfer sunar. Kadıköy ise modern bir yaşam tarzına sahip olup genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Şehrin ilk futbol sahalarından Papazın Çayırı, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabetin başladığı merkezlerden biri olarak bilinir. Daha sonra Union Club ve İttihat Spor sahası adlarını da alan bu bölge, bugünlerde Fenerbahçe'nin evi Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun bulunduğu yerdir.
Kadıköy semti 100 yılı aşkın süredir derbi maçlarının ev sahibidir. Derbi maçlarında stadyumun yarattığı enerjik atmosfer yıllara adeta meydan okur. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, Kadıköy'ün sosyal ve kültürel yapısının yansıması olarak Fenerbahçe taraftarlarının da güçlü bir bağ oluşturduğu yerdir. Galatasaray'ın büyük başarılara imza attığı 90'lı yıllarda Ali Sami Yen Stadyumu'nun atmosferi derbi maçlarının unutulmaz hikayelerini barındırır. Ali Sami Yen'in bizdeki yeri çok büyüktür. Birçok başarılara orada imza attık. Ama taraftarımızla bütünleştiğimiz zaman hakikaten orayı da bir cehenneme çevirebiliyorduk. Galatasaray'ın 2011 yılında Mecidiyeköy'den Seyrantepe'ye taşınmasıyla derbinin artık yeni bir evi vardır. Modern mimarisi ve artan kapasitesiyle Galatasaray'ın uluslararası alandaki prestijini artıran Ali Sami Yen Spor Kompleksi, Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlarda da önemli bir rol oynar. Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları arasındaki bu rekabet her yıl en az 2 kez şehrin sosyal hayatını derinden etkiler, şehir adeta durma noktasına gelir. Então a cidade só vivia o clássico na cabeça, na boca, nos jornais, televisão, em tudo quanto é lugar era só sobre o clássico. Everybody was, you were not speaking about how big the game was, but you felt it so much. Bir hafta önceden hazırlanırsın, 10 gün önceden hazırlanırsın. Onun için de özel maçlardır. Derbi tarihinin yaklaşması bile şehirde büyük bir heyecan ve hareketlilik yaratmaya yeter. And also when you were out during the week in Istanbul, you also met a lot of people who was talking about the game. Before the game, everyone is talking about this game. Turkey, the atmosphere, the fans, the crowd, and everything is more crazy. Sokakta, kafede, şimdi Bağdat Caddesi'nin herhangi bir tarafına gittiğinde derbi haftası, illaki bir kafede otursan da, bir benzin alsan da, birileriyle muhatap olduğun takdirde direkt ilk soru, Volkan bu hafta ne olacak? Maç günlerinde semtlerdeki restoranlar, kafeler ve sokaklar kalabalıklaşır, şehir adeta bir derbi atmosferine bürünür. Bu tansiyonu hissetmemekse imkansızdır. Daha ilk yıllarda bile Fenerbahçe-Galatasaray maçları Türk futbolunun en önemli ve en heyecanlı maçlarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu dönemdeki önemli oyuncular ve maçlar derbinin tarihindeki önemli anları ve rekabetin büyüklüğünü şekillendirdi. O yıllarda ön plana çıkan efsane isimler bugün her iki kulübün de tarihinin en özel yerlerinde kendilerine yer buldular. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis ve Galatasaraylı Metin Oktay. Metin Oktay, vallahi İzmirli çocuk. İyi bir oyuncu olarak, futbolcu olarak temayüz etti. Tevazi de bir çocuk, heyecanlı. Ve Türkiye'de futbol bir nevi yükselme yeri, yani para bakımından, mevki bakımından, itibar bakımından yükseliyorsun. Bunların getirdiği şımarıklık bir yana efendilik gidiyor adamın üstünde. Eziklik değil, efendilik. Konuşmasını bilen bir insan. Tanısın gençlik böyle birini. Devrinde biri daha vardı, Lefter. Lefter ve Metin Oktay'ın isimleri bu derbilerin atmosferini ve rekabetini derinleştiren futbol severler için unutulmaz birer simgedir. Metin Oktay jübile maçında takımının Fenerbahçe ile karşılaşmasını ister. Fenerbahçe yöneticisi Eşref Aydın'ın tek bir şartım var. Fenerbahçe kulübü ve taraftarı her zaman sana hayrandı. 10 dakikalığına da olsa Fenerbahçe formasını giyer misin diye sorması üzerine Oktay, şeref duyarım karşılığını verir. Fenerbahçe'nin bir başka efsanesi Can Bartu'yla formaları değişirler
ve ortaya o meşhur fotoğraf çıkar. Artık hem ezeli rakip hem de ebedi dost olmuşlardır. ...80'li yıllara geldiğimizde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geniş kitlelere ulaşmıştı. Gazetelerin arka sayfası olduğu gibi spor sayfası, güne benim gibi spor sayfasıyla başlayan bir sürü spor sever var. Ve gazeteler bence mükemmeldi. Oyuncularla röportaj, son antrenmanlardan fotoğraflar, teknik direktörlerin açıklamaları ve insanları gün ve gün havaya sokan muhteşem görüntüler vardı. Ve fotoğraflar tabii ki. 1990'lı yıllarda Galatasaray tarihinin en parlak günlerini yaşıyordu. 90'lı yıllara gelirsek tabii ki o yıllar çok özel yıllardı. Hacı'nın, Popescu'nun, İlye'nin, birçok kaliteli yabancının olduğu bir kadroya sahiptik. Yerli oyuncuların da Türk milli takımına hizmet eden önemli oyunculardan kurulu bir takımdı Galatasaray takımı. İşte 4 sene üstte şampiyon olduk. UEFA Kupası'nı aldık, Süper Kupayı aldık. Oradaki başarılar biliyorsunuz 2002'deki Dünya Kupası'na yansıdı. Dünya üçüncülüğüne götürdü bizi. Başımızda Fatih Terim gibi bir hocamız vardı biliyorsunuz. Futbolun içinden gelmiş, futbolcunun ne istediğini, ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir hocaya sahiptik. Bütün bunlar birleştiği zaman ister istemez başarı gelmiş oldu zaten. Ligi üst üste şampiyon tamamlamış, Avrupa'da başarıdan başarıya koşmaktaydı. Ancak derbilerdeki rekabet seviyesi son derece yüksek, maçlar kızışmalıydı. Johnson'un frikikten attığını unutamıyoruz. O da önemliydi. Tek kale neredeyse oynadığımız maç, ceza sahamıza girmeden bizi 1-0 yendikleri maçtı. UEFA finalinden yalnızca bir ay önce oynanan derbiden Ali Sami Yen zaferi çıkartan Fenerbahçe, 2000'lerle birlikte derbi maçlarında eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon kuracaktı. Evet. 25 clásicos en 5 años contra Galatasaray y Besiktas y solo perdí un. De 25 solo perdí un. Kadıköy'deki maçlarda mağlubiyetim yoktu. Fenerbahçe TV'den bir kardeşim dedi ki senin farkında mısın dedi. Galatasaray mağlubiyetin yok dedi. Aşağı yukarı 10 sene olmuş. Yok dedim farkındaydım. Hakikaten baktım Galatasaray mağlubiyetim yok. Sonra bir baktım Beşiktaş mağlubiyetim de yok. Sonra bir daha baktım Trabzon hem içeride hem dışarıda yok. ...2000'lerin en unutulmaz maçlarından biri 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de oynandı. İlk derbi maçımda ben tribündeydim. 6-0'lık maç. 6-0'lık maçı kesinlikle unutamazsınız zaten. 6-0'lık maç tarihe geçen bir maç olduğu için hep aklımda. 6-0 biten maç lig tarihine geçerken Galatasaray rövanşını 2005 yılındaki Türkiye Kupası finalinde alacaktı. 5-1. Vallahi ben de fena değildim diye hatırlıyorum ama zannedersem ben bir adım daha öndeydim. Kusura bakmasın Ribery. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından haline geldi sonrasında. Ama attığım golden daha ziyade yapmış olduğum asist bence bugüne kadar yapmış olduğum en iyi asisti. Çok müthiş, zorlanmadığımız, çok net bir skorla kazandığımız bir galibiyetti. 2010'lu yıllarda artık yeni bir mekan vardı. Ali Sami Yen'deki son derbiyi kazanan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yeni evi Ali Sami Yen Spor Kompleksindeki ilk karşılaşmayı da kazanarak ciddi bir psikolojik üstünlüğü eline geçirdi. O maçta tabii ki geriye düşmüştük. Kolinke yazım atmıştı. Devre arası Aykut hocam bizi oyuna almıştı. Alex'in gene klasik ortasında. Benim de kafayla golüm ve ilk derbideki yani o stadın açılış derbisinde İlk golü atmak da Fenerbahçeli olarak bana nasip oldu. O yüzden de çok mutluyum. Galatasaray'ın cevabı ise süper final son maçında Kadıköy'de şampiyonluk kutlamak oldu. Belki galibiyet kazanamamış olabilirim ama Kadıköy'de şampiyonluk kupası kazandım. Bu maç kazanmaktan daha önemli.
Ancak Kadıköy'de kazanmaları için 2010'lu yılların bitmesi gerekecekti. Onyekuru'dan koşu var dedik. Ondan sonra olan oldu. I remember some of my teammates then told me about not winning there for 20 years, and it sounds ridiculous, 2020'lerin ilk derbisi pandemiden kısa bir süre önce oynandı. 1-0 geriye düştüğü maçı dramatik gollerle 3-1 çeviren Galatasaray, 1999'dan sonra Kadıköy'de ilk kez kazandı. I didn't really understood what it means till after the game, when I saw the fans, from the stadium there in Kadıköy. They followed us down to Florida. Inside the pitch, they were all celebrating. That was when I knew. O gün futbolu bıraktığıma çok üzülmüştüm. 401 randevu. Fenerbahçe 148, Galatasaray 126 kez kazanan taraf oldu. İstanbul için verilen mücadele devam ediyordu. Derbiler sadece futbol maçları değil, aynı zamanda tarih, gelenek ve tutkunun bir yansımasıydı. Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz, Galatasaray olmadan da Fenerbahçe olmaz. Bunlar birbiriyle yarışan Türkiye'nin en önemli iki tane kulübü. Bu yarış nasıl geçmişten buraya kadar geldiyse bundan sonra da geleceğe doğru gidecektir. Evet, sahada itişme, kakışma, mücadele, temas da oluyor bazen. Ama emin olsunlar ki her şey maç bittikten sonra bizim için orada kalıyor ve bitiyor. Devamı olmuyor yani. Ben Sabri'yle de bunu yaşadım. Lincoln'le de yaşadım. Bizler sahada birbirimizi gördüğümüzde yine sarılıp selam veren insanlarız. Rekabet olacak, temas da olabilir. Ama futboldan sonra her şey o yeşil sahalarda kalsın. Bu büyük rekabetin her yeni maçı geçmişin izlerini taşıyan heyecan dolu bir mücadele olarak hafızalarda yer etmeye devam edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bu efsanevi derbi, İstanbul'un futbol kültürünün ve bu iki büyük kulübün tarihlerinin bir parçası olarak yıllar geçse de kıvılcımlarını hiç kaybetmeyecek.